Aslında her tür yapı kültürel miras yapısı mekanı olabilir. Önemli olan bizim bu yapılara ne değer atfettiğimiz, geçmişten geleceğe bu değerleri taşımak isteyip istemediğimiz. Resmi tanımlara bakacak olursak, mesela burada Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi İKOMOS var. Onların kültürel turizm kartası güzel bir kültürel miras tanımı veriyor bize. İnsan topluluklarının oluşturduğu değer sistemleri, yaşantı biçimleri ve insan hayatına ait maddi manevi kültür ve bunun geçmişten geleceğe taşınması, yani kuşaklar arası bir süreklilik arz etmesi ve burada bir hafıza meselesi olması. Bütün bunlar kültürel miras mekanlarının tanımlanmasında kritik kavramlar. Bizim ulusal mevzuatımızda güzel bir tanım var aslında bu açıdan, kültür varlığı kelimesi. Bu varlık kelimesi üzerinde de çok duruluyor. Kültürel miras mı diyeceğiz, kültür varlığı mı diyeceğiz? Bu mesela bir miras yedilik değil. Yani bir mirasa konuyoruz ve bunu tüketmemiz hakkımız var değil. Biz aslında bir yandan bunları kendi atalarımızdan, analarımızdan emanet alıp kendi çocuklarımıza, kendi torunlarımıza geçirmek üzere iyi bakmamız gereken, hem kendimiz yararlanarak hayatımıza neşe, anlam, kalite katmasını sağlayarak hem de bizden sonraki kuşaklar için de onların da bunu yapmasını imkan tanıyarak bunu bir şekilde aktarmamız gerekiyor, yaşatmamız gerekiyor. Bunun için de korumamız gerekiyor. Kültür mirası denen yapıların herhangi bir kullanımda olan ama değer atfettiğimiz yapılar olduğunu söylemiştik. Çok çeşitli bir değer skalası var. Hem kültürel, sosyal, teknik değerler, ekonomik değerler de tanımlanabilir. Eğitim değeri, sanat değeri, teknoloji değeri, belge değeri, grup değeri ve beraber oldukları zaman mekanların, yapıların oluşturdukları kolektif bir değer olabiliyor. Bazen enderlik değeri olabiliyor. Yani çok çeşitli değerler. Aynı zamanda doğal değerler olabilir. Kültürel mirası yaşatırken neden bazen yaşatmakta zorluk çekiyoruz? Çünkü günümüz sosyoekonomik koşullarında bir yere oturmuyor gibi görünüyor. Yani orada bazen ekonomik açıdan tamamen atıl, tamamen zamanı geçmiş, tedavülden kalkmış gibi görünen yerler, mekanlar var. Aslında bunların hala aktive edilebilecek ekonomik değerleri var. Biz neden bir yeri koruyup kullanıyoruz? Sadece buradan para kazanmak ve ekonomiye kazandırılması için mi? Biz bunları aynı zamanda toplumsal, kamu yararı için hem geçmişi anlamak hem günümüzü daha iyi formüle etmek, anlamlandırmak hem gelecek için daha iyi stratejiler kurmak, daha iyi modeller, daha iyi tasarımlar yapmak için kullanabileceğimiz müthiş bilgi haznesi kültürel miras. Değer derken bu değerlerin farklı seviyeleri var. Yerel topluluklar için değerler, ulusal değerler, bölgesel ve uluslararası evrensel değerlere kadar gidiyor aslında bu skala. Ve burada da UNESCO Dünya Mirası'ndan bahsedebiliriz. 1972 yılında dünyanın doğal ve kültürel mirasının korunması sözleşmesini oluşturdu ve şu anda dünyanın en popüler sözleşmelerinden bir tanesi. 193 ülke imza atmış durumda. Bütün insanlık tarihi için, hafızası için bir özgün katkı sunan yerler, doğal alanlar, kültürel alanlar miras alanları olarak kabul ediliyor ve bunlar uluslararası karar mekanizmalarıyla, Dünya Miras Komitesi ile aracılığıyla bu listeye kaydediliyor. İnsanlar nereye bakarsa baksın doğayla olan ilişkilerimiz de kültürel bir ilişki. Biz kültürel varlıklarız ve bir doğal peyzaja, bir doğal alana bakışımız, orayı kullanışımız, onunla ilişkimiz aslında kültürel bir süreç. Ve bunun da bir kültürel mirası var aslında. Bu açıdan artık kültürel miras sadece yapılı çevre olarak değil, yapılı çevre ve doğal çevrenin birlikteliği olarak ele alınmaya başladı. UNESCO 2011 yılında tarihi kentsel peyzaj tavsiye kararını alarak aslında kentsel korumada da bir yeni evrim yarattı. Sadece tarihi kent merkezlerindeki o daha organik, daha sık dokulu yerler değil, aslında bunların çevreleriyle, silüetlerle, tepelerle, ırmaklarla, yeraltı, yerüstü altyapısıyla, göç trendleriyle, yani aslında hem beşeri hem fiziksel hem doğal bütün katmanlarıyla hep beraber ele alınması gerektiği ve tarihi kentlerin korunmasının aslında çevreleriyle hem kentsel hem doğal çevreleriyle beraber yapılabileceğini gösteren bir yaklaşım. Burada aynı zamanda finansal, insan kaynakları, yasal, yetkisel, sosyal çeşitli araçlar tanımlanıyor. Yani koruma işini yapacaksak bunun çok entegre ve karmaşık bir süreç olduğu, yani her tür paydaşın, her tür aktörün işin içinde olması gerektiği ve kent hayatının ya da aslında insan yerleşimlerinin devam etmesi için gerekli bütün konuların bir şekilde ele alınması gerektiğini anlıyoruz. Yine İKOMOS'un UNESCO ile beraber geliştirdiği rehber ilkelere bazı önemli
farklı dönüm noktalarını görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Venedik Tüzüğü, Venice Charter, 1964 yılında olan. Aslında buradaki temel ilkeler, birincisi minimal müdahale. Yani mevcut dokuyu gerekmedikçe değiştirmemek, bozmamak. Bir başka ilke müdahalelerin geri dönüştürülebilir olması. Olabildiğince belki bir gün, başka bir dönemde koşullar değiştiği zaman bazı dönem ekleri geri alınabilir ya da bizim yaptığımız müdahaleler gerekli olmayabilir. Esas olan eski dönemlerdeki tanımlanan değer katmanları. Burada ICOMOS Avustralya Milli Komitesi'nin 1981'den itibaren geliştirmekte olduğu Burra Kartası'ndan bahsedebiliriz. Değer taşıyan mekanların korunmasıyla ilgili önemli bir döngü tanımlandı burada. Belgeleme, tespit üzerine dayalı değer tanımlaması, bu değerin korunması için stratejiler geliştirilmesi, kararlar alınması, bunların uygulanması, izleme ve değerlendirme yoluyla yeniden ele alınması. Özgün dokuların onarılması esnasında yeni malzeme getiriliyorsa bunların ayrıştırılabilir olması, ton olarak, doku olarak da uyumlu malzemeyle tamamlanması, onarılması. Fakat bu yeni malzemenin de eskisiyle karıştırılmaması, yani dürüst olması, kendini göstermesi, kendi dönemine ait olduğunu da konuşması gerekiyor. Aslında kültürel mirasın somut ve somut olmayan tarafları olduğu da çok önemli bir nokta. Akla ilk gelen fiziksel mekanlar, yapılar, mimari olabilir. Ama aslında bu mekanlar içinde insan yaşamadığı zaman gerçek anlamını bulmuyor ve korunamıyor zaten. Ve aynı zamanda bir yapının neden o şekilde yapıldığı, onu yapan ve kullanan tarihteki ve bugünkü insan topluluklarının yaşamına bağlı. Yani aslında somut mimari miras, somut olmayan mirasla çok çok alakalı. Yani gelenekler, pratikler, fiziksel formları, malzemeyi, yapım tekniğini, şekilleri, dokuyu koruyoruz ama aynı zamanda mümkünse orada bir sosyal doku da var korumak gereken. İçinde yaşayanlar, yaşam biçimleri. Değişen koşullar içinde her şeyi korumak mümkün olmayabiliyor. Kullanmaya devam etmek için yeni işlevler yaratmak gerekiyor. Buna biz uyarlamalı yeniden kullanım, adaptive reuse İngilizcesi, bu şekilde bir terim kullanarak yaklaşıyoruz. İyi dönüşüm örneklerine bakarken ne tür işlevler, iyi işlevler diye bir soru aslında çok anlamlı değil. Çünkü çok çeşitli işlevler dönüşebilir. Mesela endüstri yapılarının artık işlevlerini kaybetmeleri sonucunda endüstri mirası olarak yeniden değerlendirmeleri, işte müzeler olabiliyor. Eski kiliseler mesela Avrupa'da bunu görüyoruz, konser mekanlarına dönüşüyor. Kadir Has Üniversitesi'nin Cibali Tütün Fabrikası'ndan dönüşümü var. Avrupa Kültürel Miras Kurumu, Europa Nostra'nın verdiği Avrupa Kültür Mirası ödüllerinden birini aldı Kadir Has Üniversitesi. Koç Üniversitesi Anamet İstiklal Caddesi'nde Merkez Han 181 numaradaki Anadolu Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü de çok iyi bir dönüşüm örneği bence. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda açtığı Müze Gazhane eski hava gazı fabrikasından. Çok uzağa bakmayalım. İçinde bulunduğumuz mekan Beykoz Kundura çok ilginç bir dönüşüm örneği. Çok geniş bir alanda film platoları olarak restoranlar, sinema salonları, müze, çok çeşitli karma kullanımlar da olabiliyor böyle. Aynı zamanda İKSV'nin de birçok kültürel aktivitesinin, konserlerin, festivallerin yine kültürel miras nitelikli mekanlarda yapıldığını görüyoruz. Kültürel miras mekanları daha özel, kendini gösteren yerler bazen. Her zaman olmayabilir, daha mütevazı değerleri olabilir ya da ortaya çıkarılmayı bekleyen atıl değerleri olabilir. Bütün bunları aktive etmek için aslında İKSV'nin yaptığı gibi kültürel programlar çok büyük bir fırsat barındırıyor. Kültür sanat etkinliklerinin kültürel miras mekanlarının dönüşümündeki etkisi genel olarak çok olumlu. Bu mekanları aktive etmek için, yeniden toplumsal hayata kazandırmak için çok önemli bir rol üstleniyorlar. Ancak her fonksiyon değişikliğinde olduğu gibi hassas davranılmadığı zaman kültürel mirasına zarar vermek riski aslında burada da geçerli. Bazen biz kültür sanat aktiviteleri yapıyoruz, bunlar çok önemli, güzel şeyler diye rahatlayarak davranmamak gerekiyor. Hala hassas mekanlardayız. Bu
mekanları kullanırken, işlevlendirirken eski ile yeninin hep uzlaştırılması ve saygı çerçevesinde yaklaşılması gerektiği buralarda da geçerli. Kültürel miras mekanlarının uzun vadeli, yerleşmiş, kurumlaşmış kültür kurumları tarafından kullanılmasını görüyoruz. Bu çok güzel. Fakat bu kurumların kendi performansı, kendi sürdürülebilirliği, kendi kapasitesi de önemli. Birkaç yıl çok faal, çok canlı, çok ilgi çekici programlar yapılıyor. Fakat bir süre sonra bazı yerlerin atıl kalmaya başladığını görüyoruz. Biraz ilgisizliğe terk edildiğini görüyoruz. Uzun vadeli ve ciddi bir programlama yapılması, aynı zamanda güncel koşullara da uyarlanması, dijital mecradan yararlanılması, yani başarılı olanların zaten bunları yaptığını görüyoruz. Bir şekilde gençleri de işin içine çekmek, doğru hedef kitlelerine ulaşmak, doğru kullanıcıları buralara getirmek ve bu mekanların popüler ve başarılı etkinliklerin mekanı olmasını sağlamaya devam etmek gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma aslında kültürel miras korumaya çok benzer bir felsefeden yola çıkıyor. O da gelecek kuşakların bizim yaşadığımız kalitede yaşamasını garantilemek. Yani torunlarımızdan temiz hava, temiz su hakkını çalmamak. Kaynaklarımızı kullanırken onları tüketip gelecek kuşakları bundan mahrum bırakmamak. Aslında sürdürülebilir kalkınma buysa eğer, kültürel miras koruma da kültürel miras kaynaklarının gelecek kuşakların da hizmetine ve beğenisine sunulması demek. Kültürel miras da bir kaynak. Hem çok kırılgan bir kaynak, çok sıklıkla yenilenemez bir kaynak. Yani bazı tarihi eserleri, arkeolojik alanları bir kere kaybettik mi kaybettik. Artık geri dönüşü yok. Yani çok hassas, çok özel, eşsiz ve çok bazen risk altındalar bunlar. Yani koruması gerçekten çok zor ama son derece önemli. Sadece kendileri güzel şeyler olduğu için değil ama bunlar hayatı sürdürülebilir yaşamı destekleyen şeyler aynı zamanda. Çünkü bilgi kaynakları aynı zamanda. Mesela iklim eylemine destek olabilecek geleneksel doğa yönetimi bilgileri var, pratikleri var. O kadar çok enteresan tarihi belgeler hala bugün kullanılabilir ki. Ya da bazen arkeolojik veriler. Yani iklim değişikliklerinin izlerini arkeolojide de bulabiliyoruz ve arkeologların bu bilgileri alıp iklim ile ilgili çalışan bilim insanlarına sunması gerekiyor aslında. Burada interdisipliner beraber çalışmamız gerekiyor. İKOMOS iklim acil durumu ilan etti 2020 yılında. Pratiklerimizde artık risk yönetiminin, iklim değişikliğinin getireceği olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olmanın da bunun bir parçası olması gerektiğini birbirimize anlatmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir kalkınmayı 1970'li 80'li yıllardan itibaren uluslararası kurumlar tanımlarken 3 boyutundan bahsettiler. Sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlar. Şimdi biz kültür aktörleri olarak kültürel bir boyutu olduğunu da anlatmaya çalışıyoruz. İklim değişikliği sadece bir çevresel kriz değil dedik, bir adalet krizi de aynı zamanda. Yani haksızlıklarla gelen hem doğanın sömürüsü, hem kadınların sömürüsü, hem daha fakir halkların sömürüsü, sömürgeleşme, bütün bunlar aslında aynı denklemin farklı parçaları. Kültürel miras olarak, korumacılar olarak ve kültür çalışanları olarak bu denklemin içinde neredeyiz? Bizim de bir rolümüz var. İklim eylemine kültürel miras korumanın nasıl destek olduğunu anlatmanın bir yolu da şu: en yeşil, en iklim dostu bina zaten yapılmış olan binadır. Çünkü o yeni enerji kullanmak zorunda değil, onun yıkılması yerine korunması bir takım enerji tüketimini, sarfiyatını engelleyecektir. İçinde taşıdığı bir enerji, karbon miktarı vardır. Hani bu tip aslında bilimsel açılardan koruma bir iklim eylemidir zaten. O yüzden de korumacıların, kültür mirasçılarının bir şekilde enerji etkinlik, işte karbon emisyonları hesaplarında kendilerini gösterip biz buradayız ve korumayı sizin de desteklemeniz lazım. Buna daha çok bütçe ayırmanız lazım, bunu öncelik yapmanız lazım, kolaylaştırmanız lazım, bununla ilgili farkındalıklar yaratmanız ve toplumsal desteğin artması lazım. Bir yandan da yeni nesile özellikle bu konuda bilinçlendirip hazırlamak, güçlendirmek, bu konunun savunuculuğunu yapmak gerekiyor. Kültürel miras mekanları hayatımızın önemli bir parçası ve etrafımızda her yerdeler aslında. Onları yaşatmak, onları dönüştürmek, onların kullanılmaya devam etmesini sağlamak hem ekonomik açıdan çok gerçekçi ve akılcı, hem sosyal açıdan daha güzel çevrelerde yaşamamızı, çevre kalitesini sağlamamızı, hepimizin sağlığı için ve aynı zamanda toplumsal fayda için önemli bir süreç.